Arkadaşlar herkese merhaba. Yine çok eğlenceli, güzel, yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün açıkçası ben bu video konusunda çok heyecanlıyım çünkü benim uzun zamandır acı çektiğim bir sorunu Zava, Xava çözmüş. Peki bu neydi? Biliyorum mutlaka aranızda benim gibi bir etkinliğe katılıp AVAX'ını depozit edip ondan sonra geri çekmeyi unutanlar ya daha doğrusu token'ı almayı unutanlar mutlaka vardır. Ve bu şekilde bir tane AVAX'ımızı bağışlamıştık biz aslında. Şimdi bunları çözebileceğimiz yepyeni bir yenilik yapmışlar. O yüzden sırf bu özelliği için bile ben çok heyecanlıyım. Gelin şimdi birazcık detaylarından bahsedelim. Öncelikle bizim buradaki baktığımızda Medium yazısına ben şöyle üzerinden geçeceğim size önemli konularını. Ama yine de detaylı incelemek isterseniz bu Medium linkini de aşağıya bırakacağım. Oradan detaylı bir şekilde her şeye bakabilirsiniz. Öncelikle AVAX Collateral diye bir şey paylaşmışlar burada. Biz burada AVAX'ımızı bir tane AVAX'ı içeriye bırakıyoruz. Buradan sonra otomatik bu Autobuy ve Booster Round seçeneklerini kullanabiliyoruz. Peki bunlar ne? Veya daha fazla da bırakabilirsiniz bu arada. Bu Autobuy sistemi biz normalde içeriye bırakıp sonra geri alıyorduk. Sonra tekrar diğerinde koyuyorduk. Tekrar alıyorduk vesaire. Yerleri yerine tek bir AVAX Collateral kısmı yapmışlar. Biz buraya AVAX'ımızı yatırıyoruz. Ve lazım olduğunda o arkadaş oradan otomatik olarak biz eğer o otomatik buy sekmesini açarsak otomatik olarak onu alıyor. Bizim tekrar girip almamıza gerek kalmıyor. Ama ne olursa olsun her kolaylığın biliyorsunuz bir dezavantajı da var. Bu çok önemli bir nokta. Lütfen autobuy yaparken buna çok dikkatli olmanız gerek. Burada yapacağınız ana konu eğer siz autobuy'u açarsanız siz anlık olarak biliyorsunuz bu zamanlarda çok yoğun fee ücretleri olabiliyor yoğunluk zamanlarında. Ve yüksek bir fee ödeyebilirsiniz bunu yaparken. Sistem bunu otomatik gerçekleştirecek. Bunun zaten ileride size tercihini sunacak. Videonun ileri zamanlarında bunları da göstereceğim size. Ayrıca eğer autobuy açmazsanız da sizin nasıl önceden gidip bir AVAX yatırıyorsanız sonra onu geri alıyorsanız bunu yine aynısını yapmanız gerekiyor. Yoksa bir AVAX'ınız autobuy özelliği açık değilse yine yanacaktır. Bunu da lütfen unutmayın. Bu Booster Round'da bu airdrop olarak geldi. Biliyorsunuz bu airdrop sekmesi vardı. Tamamını satamadığında coinlerin veya dağıtamadığında Avalanche bu airdrop sekmesinden ekstra alım hakları veriyordu bize. Bunu da Booster Round'a çevirmişler. Bunlar hakkında çok fazla detaylı bir bilgi paylaşmamışlar. Yine de bundan da size bahsetmek istedim. İleriki zamanlarda çok daha farklı şeyler olacaktır. Bakın burada Allocation Autobuy sistemini vermişler. Bakın bunu açtıktan sonra biz kullanıcıların buradan sonra sales kısmında bunları almak için tekrar gelmesine gerek yok demiş. Bu beni diyorum o kadar mutlu etti ki size anlatamam bile gerçekten. Buraya geliyoruz, Autobuy sekmesini burada gösteriyor. Birazdan zaten bunu beraber de yapacağız. Ben de bu şekilde içeriye stakeleyeceğim. Burada size de göstereceğim bunları. Bu Zava Points diye bir şey çıkartmışlar. Bu Zava Points'ler nedir? Biz artık belli bir staking'den ekstra puanlar kazanmaya başlıyoruz. Bakın burada yepyeni bir özellik açmışlar. Bize 3 aylık, 6 aylık ve 12 aylık stake için farklı kazançlar sağlıyor burada. Biz Zava'larımızı kitleyebiliyoruz. Eğer 3 aylık kitlersek toplam kitlediğimiz Zava'nın 1.3 katı kadar Zava'mız varmış gibi sayacak bizi. Peki bu ne demek? Benim eğer 1000 tane Zava'm varsa benim 1300 Zava'm varmış gibi bana staking ödülüne allocation haklarımı verecek. Eğer 6 aylık yatırırsam benim 1.5 çarpandan bu işlemi gerçekleştirecek. Yani yine 1000 olduğunu varsayarsak toplam 1500 tane Zava'm varmış gibi sayacak. Bu 12 aya geçtiğinde işler birazcık daha değişiyor açıkçası. Bu sefer 2 kat olarak sayıyor benim Zava'larımı. Üstüne özel airdroplara katılım hakları veriyor. Üstüne de Gold IDO dedikleri yeni bir sekmeye bizim katılımımıza imkan veriyorlar. O yüzden burada nasıl bir strateji izleyeceksiniz, kaç aylık kitleyeceksiniz, ne kadarını kitleyeceksiniz bunun kararını vermek önemli aslında. Burada yine aynı örneği bizden de vermiş. Kitlediğimde 1000 avamız 300 tane de Zava Point'i veriyor. Toplamda 1300 tane Zava'mız varmış gibi allocation alabiliyoruz. Gelin şimdi bu taraflara birazcık daha devam edelim. Yine siz burada detaylara birazcık bakmak istiyorsanız dediğim gibi Medium linkine geçebilirsiniz. Şimdi buraya geldik. Ben açıkçası şöyle bir strateji izledim kendi tarafımda. Ben 12 aylık kitleyeceğim ama tokenlarımın yarısını kitleyeceğim. Ve bu sayede sanki benim 100 civarı bir Zava'm vardı burada. Şimdi ben 53'ünü kitleyeceğim burada. Bu yine bana 100'müş gibi sayacak. 2 katı olarak sayacak.
Yani benim normal zavamda bir artık olmayacak. Ama bir yarısı benim elimde olmuş olacak. Bu da ne demek? Artı bir 2 katı artışta, 3 katı herhangi bir artış gördüğümde zavada satabilmek için elimde bir miktar coin bulundurmuş olacağım. O yüzden böyle bir şey yapmanın ben kendi açısından en mantıklı yolunu buldum. Ama kesinlikle bunu bir tavsiye olarak algılamayın. Eğer elinizde daha fazlasını yatırmak istiyorsanız İDO'lardan daha fazla kazanç da elde edebilirsiniz. Buraya kilitledikten sonra buraya gelip, hatta şöyle tekrar baştan göstereyim ki buraya gelişinizi de göstereyim. Ana ekranından Lock Zava diye yazıyor burada. Buraya bastım. 12'yi seçtim ben kendim için. Bunu 53 Zava'ya çektim ve Lock Zava'ya bastım. Şimdi hemen burada onaylarımızı gerçekleştirelim. Evet, ben şu anda 12 ay boyunca 53 tane Zava token'ımı kilitledim. Bakın burada benim toplam 106 Zava'm varmış gibi ben burada işlem yapacağım. Bu arada şunu da söylemeden geçmeyeyim. Bu geldi diye eski sistem yok değil. Buraya bakın, normal Launchpad kısmından normal bir şekilde de katılım yapabilirsiniz. Hiçbir yere kitlemeden eski halinizdeki gibi. Ama bu size artı kazanç sağlıyor eğer kitlemek isterseniz. Şimdi hemen bu yeni projeye geçelim çok da uzatmadan. Bolt Point nedir? Bolt Point bir MMORPG oyunu, NFT, altyapılı Avax ekosisteminde çıkıyor. Biliyorsunuz oyunlarla aram çok iyi normalde. Bu keyifli bir oyuna benzedi benim ilk görüşümde. Çok güzel destekçileri var. Orta derecede grafikleri var. Çok iyi diyemeyeceğim açıkçası. Ama bu gelişme sürecindeki oyunlarda gerçekten çok önemli bir şey. Yavaş yavaş bunlar düzeltiyorlar kendilerini. O yüzden biraz zaman vermekte fayda var. Şöyle bir görsel var elimde. Bunları rahatça inceleyebileceğimiz. Token'ımızın ismi Bolt Point olacak. BPT kısaltmasıyla 1 milyar supply olacak toplamda. Hem utility hem governance token'ı. Veya ayrı bir coin çıkartmamışlar. Normalde bazı tokenlar oyun içine böyle ikiye bölebiliyorlar ama bunda şimdilik öyle bir bilgi yok. 20 kişilik veteran, gerçekten bu konuda deneyimli insanların oluşturduğu bir proje olduklarını söylüyorlar ve Yay Games üzerinde çıkan bir proje. Bizim eski takipçilerimiz çok iyi bilir. Bu Avalanche'ın ilk projesi Yay Games'ti ve biz o zamandan beri siz takipçilerimiz için böyle bunun tüm videolarını yayınlıyorduk. Şimdi bizim ilk bu platformda bahsettiğimiz projenin bir projesi tekrar burada çıkıyor. Bu aslında güzel, beni çok mutlu eden bir şey. Oyun değerleri hakkında, bilgileri hakkında yay ekosisteminin desteği olduğunu, gelişmiş kazanma mekaniklerin olduğunu, DAO'su olduğunu, ücretsiz kazanabileceğimiz bir oyun olduğundan bahsedilmiş bize. Oynaması kolay, öğrenmesi kolay fakat ustalaşmanın zor olduğu bir oyun olarak bahsetmişler. Bakalım neler olacak bizim için de. Burada yine roadmap'inde vesaire her şeyini görebiliyorsunuz detaylı olarak. Biz biraz tokenomiğine geçelim. Şimdi tokenomiğe baktığımızda biz burada 0.0175 centten alacağız. Yani 1.7 centten alacağız biz bu token'ın tanesini. Ve toplam çıktığında market cap'i 485 bin dolar gibi bir market cap'le çıkıyormuş. Böyle bir bilgi geldi bize oyunla birebir konuştuğumuzda. Bu market cap aslında yüksek bir market cap değil. Bir önceki launchpad'leri olan Lost Worlds'le karşılaştırırsak bunları, o da 650 bin dolar civarı bir market cap'le çıkmıştı. Bakın burada Lost token'ı. Burada çıktıktan sonra yaklaşık 2.2 dolara kadar bir çıktı. 2 dolardan alsak bunu şu anki planından 55 centten yapılmıştı ön satışı. Aşağı yukarı 4x'lik bir şey oldu alt şeyde çıktıktan sonra. Şu anda biz burada baktığımızda da bunun aşağı yukarı bir 6x civarı artabileceğini söylemek açıkçası yalan olmaz. Yani böyle bir beklenti içine girebiliriz. Çünkü biliyorsunuz böyle hesaplamalarda her zaman bir önceki projeyi biz göz önüne alıyoruz. Bir önceki proje 4x, şu anki fiyatı bile, çıkış fiyatından bahsetmiyorum, 4x civarlarında. Bunun da daha ufak bir market cap'le belki 5x, 6x civarlarına çıkabileceğini düşünebiliriz. Eğer aynı oranda artarlarsa. Şimdi gelin bu stake tarafına bir geçelim ve burada nasıl şimdi kayıt olacağız? Buna tekrar bir bakalım Avalanche tarafında. Biliyorsunuz bu ana sayfadan yine Launchpad kısmına geliyoruz. İster normal, ister stake'li bir şekilde katılın. Ya kilitli bir şekilde katılın. Launchpad kısmına geliyoruz. Buradan Bolt Point çıktı. Bunu seçiyorum. Bakın burada Bolt Point kısmına geldiğimizde başlamadan önce bakın kayıtlar 7 Nisan saat 16'da açılmış ve 10 Nisan saat 21'de bitecek. Buradaki süre zamanlarına, zaman damgalarına lütfen dikkat edin. Bu videonun yayınlanma saatiyle, çünkü şu anda şuradaki geri sayım farklı olabilir.
Siz de buna göre işlemlerinizi yaparsanız hiçbir sorun yaşamazsınız. Buradan register kısmına geliyorum şimdi. Yine bizden bir AVAX alacağını söylüyor. Bir cooldown period olduğundan bahsediyor. Tamam, onaylıyorum. İnsan olduğumuzu kanıtlayalım bakalım şimdi. Tam inanmadı galiba, bir de ikinciyi soruyor. Gerçekten insan mıyım diye. Bakalım, evet, insanmışız arkadaşlar. Devam edelim. Staking kısmında burada 53.9 olarak gözüküyor hala benim stake'im. Ama bunu ben Avalanche'ın ekibiyle de konuştum. Burada böyle gözükmesine rağmen eğer staking sayfasında sizin o XP dedikleri Zava puanlarınız 103 veya işte kaç olması gerekiyorsa yüksek gözüküyorsa kilitlilerden sonra bu dediler okeydir, burada bir hata olmuştur, sorun değil. Peki dedik, buradan staking'e devam ediyorum. MetaMask onayımız geldi. Bakın burada ufak bir fee ile beraber bir AVAX'ımı benden alıyor. Confirm'e basıyorum. Evet, onaylandı. Şimdi bizim buradaki kısmımız, bakın, bir otobay diye bir sekme geldi. Burada neydi? Daha önceden eğer bu geri çekme yerine veya gelip claimlememiz gerekiyordu ya. Eğer bu otobayı biz aktive edersek bizim burada yapmamız gereken sistemi burada gösterecek bize. Otomatik alacak ve biz bir daha gelmek durumunda kalmayacağız. Ama bunun için bizden diyor ki aşağı yukarı, bunu şu anda katılım az olduğu için bu şekilde söylüyor. 3 AVAX'lık bir alım hakkımız olacak diyor. Ve 3 AVAX ortalama veriyor. Bu kesinlikle, hani ben sanmıyorum 3 AVAX vereceğini. Çok az bir miktarda vereceğini düşünüyorum ama böyle bir, herhalde erken girdiğimiz için böyle bir bilgi çıkıyor. Bu gittikçe düşecektir diye düşünüyorum. 3 AVAX diyor ve buna tavsiye olarak da 6 AVAX bizden collateral olarak buraya yatırmamızı istiyor. Ben şu anda bunu yatırmayacağım. Bunu disable olarak geçireceğim. Çünkü bu şekilde bu kadar hesapta yok. Ama bunu ardından isteyenler buraya tekrar yatırıp bunun otomatik bir şekilde gerçekleşmesini de sağlayabilir. Olması için buraya AVAX yatırıp Finish Registration diyeceğiz, şuraya tıklayıp. Eğer istemiyorsanız da bunu yapmayı, Disable tarafına gelip buradaki Finish Registration kısmına basmanız gerekiyor. Tamamlandı ve kapattık. Evet, tebrikler arkadaşlar. Bir yeni daha Avalanche ön satışına katıldık. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa ben açıklama kısmına Telegram adreslerini de bırakacağım. Avalanche'ın Türkçe Telegram adresini, oraya sorabilirsiniz. Yine ardından bizim kanalımıza gelebilirsiniz. YouTube yorumlarından sorabilirsiniz. Ve bunları içtenlikle cevaplayacağımıza da emin olabilirsiniz. Peki sizin bu düşünceleriniz neler? Sizce bu proje güçlü olacak mı? Sizce güzel bir oyun olacak mı? Bunları lütfen bizimle de yorum kısmında paylaşın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. İzleyen herkese çok 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 teşekkürler.